Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süpermen özeldeyiz. Metropolis'ten geldim bugün. Hoş geldin Evet abi. arkadaşlar. Hoş geldin abi. Hava nasıldı abi? Çok iyiydi. Uçarken hiç Uçarak mı hissetmedim. geldin? Kalın Uçarak gitseydin. geldim, kalın geyik. Yarın Londra'ya uçuyorum. Uçakla git. Hayır uçacağım. Dün denedim Üsküdar'a kadar gidebiliyorum. Alpçim ve Reis'cim var, bugün hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Maalesef Fazıl modemin kablosunu yaktı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu inanılmaz beceri yüzünden. Adını vermek istemediğim internet şirketi bizim buradaki arkadaşımızın olmamasını sağladığı için Allah belasını versin diyoruz kendilerine. Ve hiç zaman kaybetmeden apartmanı inleterek Süpermen özele hoş geldiniz. James Gunn'ın DCU'sunun ilk filmi, bizi neler düşündürdüğünü hiç bilmediğim, çorba diye nitelendirdiğim bir film oldu açıkçası. Ben giriş yapıyorum arkadaşlar burada hafiften. Yap. Gir. James Gunn Peacemaker'ın kanon olduğunu açıkladıktan sonra Superman çıktı ve Superman artık bize çizgi roman gibi hissettiren bir DC evreni vereceğini vaat ediyordu. Bir nebze olsa bunu başardı ama senaryo ile ilgili tabii ki hala problemlerimiz var. Reis ve Alp ekledikçe ben onların üstüne koyarım. Benim için garip bir filmdi Superman. Kesinlikle çok garipti. Çorba gibiydi. IMAX'te gittim ben. Bazı noktalardan beklediğimi çok aldım. Bazı noktalardan beklediğimi hiç alamadım. James Gunn'ın bence Guardians of the Galaxy üçlemesinin altında bir film. Şimdiden söyleyeyim. Superman'i daha az beğendim kesinlikle. Ama Guardians of the Galaxy'nin renkleri birebir var. O filmlerin yanındaymış gibi, o filmlerin içindeymiş gibi hissettiren bir film Superman. Renk konusunda ben çok beğendim filmi. Palet çok iyiydi. Teknik konularda da fight sahneleri maalesef zayıftı. Ona arkadaşlarımla gene teknik detay kısmında detaylı gireriz. Onun dışında evreni beğendim. Fikirleri fena bulmadım. Ama dediğim gibi her seferinde Fantastik Dörtlü'de de 50 dakika falan bunu tartıştık. Yani senaryo seviyelerimiz maalesef çok düştü. Artık herhangi bir süper kahraman filmi izlerken ne kadar ciddiye alabildiğimizi bilmiyorum. Yani izliyoruz ama belli noktalarda diyoruz ki tamam işte Superman güzel, okey, hadi eve gidelim. Ve unutuyoruz yani 2 gün sonra Superman'e dair hiçbir şey kalmıyor aklımızda. Bu kötü bir yanı aslında. Eskiden biz lisede hatırlıyorum hem Reis hem Alp'le çıkışta işte Reis'i gördüğümde ya da Alp'le okulda bir başlıyorduk biz konuşmaya. Aga işte aga falan diye 4 saat Marvel 4 saat DC konuşuyorduk. Ben gene de evrene bir şans verilebileceğini düşünüyorum şu noktada. Hızlı bir başlangıç yaparak. Ve söyleyip lafı bırakayım. Superman yaklaşık 550 milyon dolar gibi bir bütçe yaptı ve benim beklediğimden daha az, genel Amerikan audience'ının beklediğinden daha fazla bir gişe yaparak kâra geçti. Şimdilik görünen o ki Fantastic Dörtlü'nün önünde battığı ya da sınırdan kurtardığı noktada anca 400 yapmış bugün baktım. Superman yılın en fazla gişe yapan süper kahraman işi olacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar, girmek isteyene sözü bırakıyorum. Ben film hakkında şöyle düşünüyorum. Tam bir James Gunn filmi bence. Çok imzasını taşıyor. Kendisine de bir tebrik edeyim buradan. Çünkü hem bir sürü mesaj taşıyıp hem de güzel bir, yani çok da kötü olmayan bir süper kahraman filmi çıkarmayı başarmış bu kadar kısa bir sürede. Benim hoşuma gitti. Yani evrene de güzel bir giriş oldu ama birçok senaryoda kusuru vardı bence. Abi şöyle diyeyim bence en başına. Film asla kötü değil. Film gayet keyifli abi. Ben filmi izlerken hiç sıkılmadım şahsen. Gayet akıyor gidiyor abi. Düşündürecek bir plotu da yok, şeyi de yok. Ama abi bu benim aradığım bir film değildi aslında. Yani biz fragmanlara Benim de tepki değil. verirken de abi. Yani ilk fragmanı izlediğimizde ben hatırlıyorum. Tamam, James Gunn filmi okey. Yani her türlü daha şey olacak işte. Neşeli renkli olacak falan. Tutmayan bir şeyler vardı. Yani bir almadı hiçbir şekilde beni. Bu biraz birçok insan laf etse de Zack Snyder'ın evrenine vesaire kesinlikle eleştirecek milyon tane yönü var. Ama Bence de ki, ben de. o kesinlikle benim çizgime daha uygun bir Superman veya evrendi. Ben bu filmden sonra direkt Man of Steel'i izledim. Karşılaştırmak doğru değil. Yani ikisi apayrı filmler. Arada 12 yıl var. Sektör değişti vesaire falan. Yani o film izlerken mesela o ilk 5 dakikada direkt Krypton'la falan açılıyor. İşte Hans Zimmer'ın müziği bilmem nesi falan. Bana şu filmin totalen daha çok duygu hissettirdi abi. Ki Superman, süper kahramanlar içinde kesinlikle nasıl desem en epik hissettirmesi gereken karakterlerden biri bence abi. Kesinlikle doğru. Yani ne bileyim bir şekilde empati de yaptırması gerekiyor bence kesinlikle. Ben bu filmden bunu çok alamadım. Yalan olmasın. İşte ailesini görüyoruz vesaire falan. Ama bilmiyorum. Bana çok sığ geldi. Buradan Yani, ufak bir ekleme yapayım Alp'e sığ noktasında. Aga bence filmin en büyük problemi bu. Evet, mesela cep evren fikri güzel. İşte İsrail-Filistin mevzusunu ele alma istemeleri fena değil. Güzel bir fikir. Ama aga bunları yaparken işte aile koyalım. Azıcık da Filistin yapalım. Ortaya yapılmış yani. Evet. Hani little koyalım. Ortaya yapınca da böyle mercimek çorbası gibi oluyor film. Yani izliyorsun. Dolma düştü. Aynen, dolma düştü yani. Mercimek çorbası gibi. Böyle izledim filmi. Ben tamam ulan düşündüm. Film kötü değil, evet, iyi, fena değil. Ama abi çok sığ işte. Bir Yani. iz bırakmıyor abi. Gidiyor. Yok abi, çok hiç akılda kalıcı değil. Bak, Fantastik Dörtlü'yle ister istemez kıyaslayacağım. Çok yan yana çıktıkları için. İkisinin de tarzı birbirinden çok farklı. Renkleri, her şey falan çok farklı. Ama mesela Fantastik Dörtlü'nün Superman'den iyi yaptığı bir şey var bence. Aga Superman ciddi olmuyor. Bak şaka maka olur. Ona bir şey demiyorum. Ben artık süper kahraman filmlerine şakaya artık alıştık yani.
Ama mesela No Way Home'da da bir şaka bile olsa abi konu filmin son aktına geldiği zaman olaylar çok ciddiye bağlanıyordu mesela. Bir yerden sonra artık her şey kesiliyordu. Ki bunu yöneten adam John Watts. Hayatınızda görüp görebileceğiniz herhangi bir adam yani. Bunu düşündüğüm zaman James Gunn'ın bu performansı beni üzüyor birazcık. Çok yetenekli bir yönetmen olduğunu düşünüyorum ben James Gunn'ın ve çizgi romandan da anlayan biri olduğunu Kesinlikle. eğlenceli bir evren yaratmak istediğini anlıyorum. Ama sen bu evrene Joker ekleyeceksin, Suicide Squad'daki ciddi bazı karakterleri eklemek istiyorsun. Batman diye bir şey var yani. Batman var yani. Onu ekleyeceksin. Bu evrende birazcık onlar sırıtır diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani Superman böyle şey gibi oldu yani. Ciddiyet kavramını bana geçiremedi. Man of Steel'de böyle saçma sapan şeyler oluyor. Patlıyor, çatlıyor, her yer uçuyor ama filmde. Her şeyin ağırlığını hissediyorsun mesela. En azından hani ölüm korkusu, işte fight bilmem nesi, birini kaybedebiliyor mu falan hissedebiliyorsun. Burada abi kocaman metropolis ortadan ikiye yarılıyor. Ben ha 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 falan yapıyordum o sahnede. Yani Evet. bu birazcık dengeyi kaçırmış şahsen. Ya mesela orada after credits'inde bile o olayın bir dalgası var aslında. Bu bile ciddiyeti etkiliyor aslında baktığında. Evet. Düşün yani. O da ayrı bir boyutu. Ben bir sizden şeyle ilgili fikrinizi alayım. Çok konuşuluyor son zamanlarda, işte yeni X-Men kastı seçilecek. Önümüzde o bekliyor bizi. İşte DCU yeni kastlar seçecek, Wonder Woman falan filan bir sürü şey bekliyor. Sizce Superman filminde kastlar nasıldı? Genel olarak işte Lois Lane, Superman, diğerleri, Lex Luthor nasıldı yani? Bence herkes okeydi ya. Şöyle, Lex Luthor'un karakteri bence çok iyi değil. Çok fazla karikatürize edilmiş. Ama o amaçla da seçilmiş ve oynayan adam da iyi oynamış zaten yani. Herkes kesinlikle rolün hakkını vermiş bence. O senaryoya yönelik. Bence Superman'i bayağı beğendim özellikle cast olarak. Lex Luthor da iyiydi ama motivasyonunu beğenmedim onun. Şimdi castına hakkında konuşalım sadece. Lois Lane bilmiyorum, hoşuma gitmedi benim. Biraz yaşlı geldi. Ya ben Kast'la ilgili yorum yapacak olursam ya ben dediğiniz şeye %100 katılıyorum. Bir tek şeyi çok beğendim. Şeyi oynayan adamı çok beğendim. Adamın adını arıyorum şu Mr. anda. Terrific mi? Aynen, Mr. Terrific oynayan adamı çok beğendim. Gerçekten acayip oynamış yani bence. O adı ciddi ve hani hafif şaka, çok hafif şaka. Olayları hani karşılama şeklidir, bilmem nedir. Eddie Gategi'miş adamın adı. Kendisini kutluyorum. İyi bir oyunculuk sergilemiş. Onun dışında Korsberg fena bir oyunculuk sergilemiyor. Şey de fena oynamıyor. Louis Lane oynayan ablamız da fena oynamıyor. Ablanın adını unuttum yine. Neydi? Rachel bir şeydi. Green Lantern Hal Jordan olması hakkında ne düşünüyorsun? Ya abi Green Lantern mevzusuna şunu ekleyeyim. Yani filmdeki yan karakterler, Terrific dışında, Terrific'te olayın ana hani cep evrenini çözen insan, işte senaryo doğrudan etki veren bir insan olduğu için daha etkileyici durdu benim için. Ama işte Hawk Girl, işte Green Lantern'lerin o adam, onların şirketi, onların neden şirkette çalıştığı, nasıl bir evrene katkıları olduğu konusunda ben hiç yokum. Yani hiç almadı beni, hiç gerçekçi gelmedi. Bu adamlar neden parayla çalışıyor, bu adamların amacı ne, bu adamlar iyi ama hani hafif de gösteriş işinde varlar mı? Bunu mesela Boys inanılmaz iyi işliyor. Yani tabii Boys'un Direkt ana kullandığı süre konusu bu zaten. Yani. kullandığı süre zarfı boyunca yaptığı hani zamanı çok fazla olduğunu düşündüğümüzde Boys tabii ki yani kıyaslanacak şey değil, kriter değil burada. Ama en azından bize çok basit böyle minik minik sahnelerle bunu anlatabilirlerdi diye düşünüyorum ben. Özellikle bu yan karakterler mevzu. Ama Green Lantern'larla ilgili bir böyle uzay polisiyesi bir dizi düşünülüyormuş ve ciddiyeti çok yüksek olacağı söyleniyor. Onu çok merakla bekliyorum ve onun iyi de olacağını düşünüyorum. Abi işte dediğin gibi buradaki gördüğümüz çok şey bir diziye ön ayak olsun diye konulmuş gibi. Evet, doğru. Bu da iyi bir şey değil bence. Hani biraz daha kurup sonra dizide konu ilerlese çok daha iyi olurdu mesela. Aga filmi düşürüyor çünkü. Hani izlerken diyorsun ki işte zaten filmin süresi uzun değil. 2 saat. Bir sürü konu da var. İşlemeye çalıştı. Bir de mesaj vermeye çalışıyor. Hiç gerek yok. Saçma sapan bir şey bence. Yani onu detaylı gireriz zaten. Yani böyle bir konumda gerek yok. Maalesef öyle. Sizden şimdi şeyin fikrini alayım. Bir süper kahraman filmi için benim için şey çok önemli. Fight sahneleri. Yani savaş koreografisi dediğim konu. Bu sonuç olarak filmin main eventinde en sonunda bizi vurabilen ya da ortasında çok büyük olayla bizi vurabilen bir şey olduğunu düşünüyor. Bu filmdeki fight sahneleri beni zerre etkilemedi. Filmle ilgili birazcık da puanımı düşürme sebebim bir de bu. Yani Ultraman ile Superman kavga ediyor. O sırada Metropolis ortadan ikiye ayrılıyor. Patlıyor, çatlıyor. Herkes dövüşüyor. Ben o fight'ı ciddiye alamadım. Yani bu senaryoyla mı ilgili problem, oyunculukla mı ilgili bir şey, genel bir problem mi, benle ilgili bir problem mi, ben anlayamadım. Bence ilgili ya. Bir de senaryonun yapısıyla da ilgili abi. Pardon, lafını kestim. Mesela o şey sahnesi vardı ya, işte Louis ile Superman, hatta gece olması lazım, işte konuşuyorlar, tartışıyorlar. Arkada lazerli bir yaratık falan şey yapıyor. Ve tatlı tatlı konuşuyorlar. Ya filmde kendisi sana zaten şeyi veriyor yani. Hani bu tür şeyler çok olağan. Da filmin başındaki yazı bile. Yani, ne olacak hani diyor ya işte 30 yıl önce işte metahumanlar işte şey oldu falan filan. Evet. Ya bunlar çok alışıda gelmiş şeyler olmuş. Evet, bu bir çizgi romanda belki daha okey ama bilmiyorum. Ben bir sinema perdesinde bu bana geçmiyor mesela. Evet. Abi geçilecek yani bir senaryo lazım. Evet, ona göre yazması lazım yani. Direkt panel
olarak Mesela alıp koymuşsun gibi, anladın mı? Mesela Marvel zamanında neyi çok doğru yaptı? Bu filmde eleştirdiğimiz şeyin aslında tam tersine çok iyi doğru bir şey yaptı Marvel. Tek tek karakterler solo film çıkarırken ilk solo filmlerini atın. First Avenger, Iron Man, Thor. Ki bazılarını gerçekten çok beğendiğim söylenemez. Abi en azından standalone filmler. İzliyorsun, tamam. Sonra böyle onların yaptığı minik minik yollar en son birleşip Avengers ortaya çıkardı. Evet. Superman öyle bir şey yapmıyor. Justice Gang var. Oradan Terrific var. Lex Luthor kendine zaten öyle bir konum yaratmış ki böyle hükümeti etkileyebilecek, işte dünyanın en gelişmiş devletini bile etkileyebilecek. Burada Elon Musk parodisi gibi yapmışlar. Hani her şeyin işte cep evrene seyahat edebilecek konumda. Oradan bir yandan Superman'in ailesi mevzusu var. Oradan Krypto var. Sonda bir Supergirl görüyorsun. Böyle her şey var yani. Ve gerek yok bence bu kadar her şeyin bir arada olmasına. Birazcık standalone bir iş olabilirdi yani Superman. Gene Evet. düşmanımız aynı olabilirdi. Yani bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum şahsen bu konuyla ilgili. Size bir soruyla geleyim. Onunla da ilgili fikrimizi burada alalım. Aksiyonla ilgili konuştuk. Şimdi diğer bir konu. Günümüz dünyası, savaş mavaş. Insidious videomuza gidebilirsiniz buradan. İsrail Filistin'i, işte ülkelerin adını her seferinde unutsam da filmdeki adlarını kullanalım. İsrail Filistin demeyelim burada. Şeyleri de... Borovya, Cerenpur. Cerenpur'la Borovya meselesiyle günümüz olayını gene birazcık parodisel anlamda eleştirmeye çalışmışlar. Her parodi şeyine okeyim. Bu mevzunun parodisine de okeyim. Ama ben filmdeki bu işte İsrail Başbakanı parodisini falan hiç beğenmedim. Adam böyle salak gibi göstermişler. Evet. O birazcık Şaklaban beni gibi. rahatsız etti. Çok şaklaban gibi olmuş. O beni birazcık da rahatsız Tam bir etti. Adam karikatürden böyle... fırlamış gibi abi. Evet. Aynen, Böyle biraz yaparlar ya işten siyasileri falan böyle. Aynen. Tam o ayar yani. Ya ama işte bu birazcık filmi benim için düşüren şeyler oluyor bunlar işte. Benim de Bilmiyorum. özellikle Sizin... o savaş sahnesi mesela çok teatral duruyor. Adamların eline böyle pankartları vermişler. Tam böyle tiyatro sahnesi gibi değil mi abi orası? Evet. Gerçekten. Öyle, Hani öyle, set olarak da gerçekten öyle. küçük hissettiriyor. Plot olarak oraya ne ara geldi? Bir anda herkes Superman diye bağırıyor falan. Abi 3 Evet. tane tank koymuşlar. Zaten o sahne çok kötü zaten. Çocuklar var zaten, o çocuk Superman falan diyor. Orada Ya ben ilkokul patladım şeyi zaten. gibi abi yani gerçekten hiçbir ağırlığı yok yani. Ondan sonra şey geliyor, Green Lantern geliyor. Superman abin şu an gelemeyecek ama o başka bir şeyle ilgileniyor falan. Ananın gözü Evet, kanka. Daisy geldi ben geldim falan yapıyor. Yani Yani neydi burada mesaj mesela? Ne aldık? Ne almamız gerekiyordu ya da? Hiç geçmedi ki mesaj yani. mesaj yoktu falan, şu ana kadar gelmedi o konuyla ilgili. Yaprak dalından koptu. Abi oradaki mesaj şeye bağlanıyor, işte Superman de bir insandır. Onun da duyguları var. İşte o da öyle yaratıyor. İnsanların iyiliğini düşünen bir insan falan. O zaten Lex Luthor'a nara attığı Abi evet sahne. ya. Orası bence filmin en dip noktasıydı abi. Senaryo Ve filmin olarak yani. en kritik noktası, çözüm yeri yani. Ben Anladın orada mı? şok oldum oğlum. Böyle lan falan oldum böyle. Burada nasıl olur Bir bu? anda Yılmaz Özdil'e dönüşüyor Superman. Hayır abi, orada. Arif Işık konuşması yapıyor orada. Gora da yapıyor ya. Dünyalılar işte, uzaylılar da vardı falan. Gerçekten öyle ya. Bir de orada her şey duruyor ya. Orada camdan kırıp giriyor falan. Bir anda böyle bir şey oluyor. Ya bilmiyorum. Sonra Parodi Lex olarak Luthor'u atıyor falan böyle. Köpeği dövüyor. Aynen, kamera böyle titriyor Abi- garip. işte o Hiç kısmı güzel beni değil çok orası. düşürüyor ya. Çok düşürdü beni orası ya. Parodiyle ilgili tek işe köpekti bu arada. Crypto'yu çok beğendim. Hı. Bayağı keyifliydi Crypto'yu izlemek. Onun o hafif salaklık, duygusallık, Superman'e yakın olması falan filan. Crypto'yu beğendim yani. Filmdeki yerini de beğendim. O konuda bir problemim yoktu. Tamam, parodi değil ki, o bir karakter zaten. Hani zaten Evet. olan Ya- bir şey yani. Ama ya agacım, işte film genel olarak böyle çok, işte bu aslında benle ilgili de bir problem. Çok çizgi roman olunca, tamam mı? Böyle belli noktalar sinema perdesinde havada kalıyor. Olayın ciddiyetiyle de alakalı. Çizgi roman olması dışında. Mesela bütün Spider-Man filmlerini düşünelim, hepsini. Ta ilk Spider-Man'den No Way Home'a kadar. Bak hepsinde çizgi roman gibi hissettirse de hep bir drama var abi. Hep bir drama var. Yok işte Peter cihazı işte Mysterio'yu kaptırıyor, bir drama var. Halası ölüyor, amcası ölüyor, Gwen ölüyor. Hep bir drama var. Buradaki drama Lois Lane ile Superman'in insan Superhuman arasında uyuşmayan şey olacaktı. Abi onu da o kadar yani böyle yüzeysel, işte zaman yetmediği için yüzeysel geçiyorlar ki Evet. drama kısmında olmuyor. Mesela sizin Metamorfo'nun çocuğu mesela. Superman kurtar benim çocuğu falan kısmında ya mesela o da iyi değil bence. Olması gerektiğinden daha düşük yani. Bunlar hep filmi mahveden kısımlar. Eski Batman Superman filminde bile senin de annenin adı Martha kısmında bile gayet iyi bir drama vardı yani. O da çok kötü bir dramaydı ama yani en azından Vardı. drama var. Abi en vardı. azından vardı evet. Yani Zack Snyder'ın öyle garip şeyleri var. Drama çıkarmaya çalıştığı yerler var. Çok iyi yapamıyor bence. Mesela Man of Çok Steel'de de kötü şey yapıyor. vardı. Babasının öldüğü sahne. Hatırlıyor musunuz orayı? Hatırladım of. O sahnede de bir gariplik var. Ama en azından bir duygu yoğunluğu var. Bir şey var. Bir anlıyorsun en azından. Aga bak mesela Zack Snyder'ın sineması zaten Man of Steel'den bugüne de çok geriye gitti. Yani Zack Snyder özelinde Ha, ben o adama hak veriyorum. O adam benim kızını kaybetti falan. Bu adamlar kızını razıyım kaybetti abi. falan. Ben
Bir şey Yani- diyemem ama agacım sinema kötü ya. Rebel Moon açın izleyin. Göz kanalı. Tabii, göz o kanalı. ayrı abi. Katarakt etti beni bak, yemin ederim 10 gün az gördüm yani. Birinciyi izledim, dedim ikinciyi kesin izlemeyeceğim. Sonra çıktı böyle slow motion'ları falan görünce ulan şunu dedim açayım izleyeyim. O da çok kötüydü. Bu film o konularda gerçekten onun ilerisinde. Ama bu filmin de işte ciddiyet kısmında çok büyük problemleri var. Bu özellikle seçiliyor kanka diyecek olursanız. Superman çizgi romanları da böyle diyen bir tayfa olacak. Agalar bu da sinema yani. Yani burada bizim Superman'le empati kurabilmemiz için bir şeyler olması lazım. Ya Animasyon şehrin o zaman. ortasına dinozor geliyor oğlum. Şehrin ortasına dinozor geliyor. Hissedemiyorsun. Abi mesela Fantastik Dörtlü'de şehrin ortasına o dinozorla aynı boyutta Galactus geliyor. Yemin ederim size olarak ikisi aynı. Ama Galactus geldiğinde bütün New York'u yer altına falan koyuyorlar en azından. Hani Boşaltıyorlar, onu bir akıl etmişler orada. Demişler ulan bu herifi nasıl tehdit edici gösterebiliriz. Ultraman geliyor. Superman'in kötüsü. Ulan bir tane taş atsın, iki insan orada bir yaralansın, ölsün, bir şey olsun. Superman bunun üzüntüsünü duysun. Bir şeyler olsun yani. Bir tane kanama yok. Sincap'ı kurtarıyor falan. Yani böyle çizgi roman işte yani. Bir şey diyemem yani bu konuda. Ha evet abi, yine ağırlık mevzusuna geliyor orada. Mesela yine Man of Steel'den örnek vereceğim. Böyle çok karşılaştırıyor gibi oldum ama bazı konularda çok zıt ya abi. İki film de birbirinin şeyi gibi, yani zıt kutbu gibi olduğu için daha böyle hani kontrast olduğu için karşılaşmak daha şey oluyor, böyle makul geliyor gözüme. Abi mesela orada şeyi hatırlarsınız, o Zod'u öldürecekken falan. Evet. Abi anladın mı mesela? Boynunu kırdı. Ki o filme bile şey çok eleştirisi getirilmişti abi. Abi tüm şehir yok oldu. Hı hı. Sonucu nerede? Bir outcome olmadı falan. Burada Yani. Burada da bir Olmadı. benzeri oluyor. Şehir ortadan yarıldı ya. bu kritiklere yansıdı mı ben görmedim yani. Aga, yansımadı. Man of Steel'in sonuç olarak puanı 59'du meta. Bunun 68. Yani arada da ben şahsen 9 puanlık bir fark olduğunu düşünmüyorum yani. Öyle bir fark yok. Kaderinin daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Hayır, sırf puan olarak da değil. Hani sosyal medyada da hani bu meme haline geldi vesaire falan ya. Hani Zack Ya aga Snyder daha çok. Evet. Ben şunu şöyle açıklayabilirim. Ya Zack Snyder'ın mesaj vermeye çalışması kritikler tarafından olumlu karşılanmış. O işte Hulk, Superman sembolü bilmem ne falan. Ya Hı hı. bize geçmiş mi? Geçmemiş. Yani biz çizgi roman okumuş, yaklaşık 15 yıldır bu filmleri izleyen insanlar olarak şahsen bana geçmedi. Olumsuz bir ön yargı bıraktı mı? Onu da bırakmadı. Yani öyle bir şey oldu yani. Ortada Bana bir sorarsan haldeyim. bu filmden daha çok geçti. Evet, yani burada bir savaş var ortada. Hani çocuklara bir bayrak kaldırıyor falan filan ama atıyorum o sahnede kalkıp mesela biraz yıkılmış bir şehir olsa, orada o ülkenin bayrağı düşse ama bir Superman bayrağı düşmesi hala dalgalansa, bu tarz şeyler görsek daha çok geçerdi. Eski filmde hatırlıyorum böyle yıkık dökük şeyler vardı. Superman bayrakları gizli gizli dolaşıyordu falan. Geçiyordu insana daha çok bundan. Ben böyle düşünüyorum. Hayır hiç yok oğlum. Hiç olmuyor. Yani Hiç. hiçbir hayati tehlike öyle bir şey olmuyor yani. Yok hiç yok yani. Bir Maksimum Superman hayati. Superman ilk bir dayak yediğinde Ultraman'den, Abi, ama Engineer'dan. hayır, o zaten şey olacak. İşte belli o yani. da sadece Superman'i etkiliyor. Çevreyi etkileyen bir durum yok orada yani. Sadece Superman özelinde Bir tek robot ölüyor etkiliyor. abi. O konuda da o robottan 2 kere dayak yiyorsun. Daha Ultraman değil mi bu arada? Engineer'dan bahsediyorsun. Hayır. Ultraman kostümünü çıkarmadan önce, zırhını Ha. çıkarmadan önce bir robottu ya. Orada o robottan 2 kere dayak yiyorsun. Bir filmin başında, bir ortasında. Kalkıp düşünmüyorsun hani bu adam kim beni böyle dövebiliyor diye. Orada bir tek şey enteresandı bence. Engineer karakteri bayağı enteresandı. O kadın işte elleri bıçak oluyor, testere oluyor falan. O böyle bayağı bana merak ettim lan bunun kökeni ne falan diye. Onu da hiç işlememişti. İşte o da başka bir dizi Ben- abi. Evet, o da gelecek zaten. Yani bilmiyorum. Allah'tan onlar öldürmediler. Patküt şey yapmadılar da. Evet, filmin ana konularından biri cep evren mevzusu. Gene Lego Fight. Hı hı. Ortada Lego denizin içinde yüzmeleri. Metamorfo mevzusu. Bunlara biraz değinelim. Fikirlerinizi alayım. Benim şey çok hoşuma gitti. Çok ortadan girecek gibi oluyorum ama oradaki o maymun mevzusu falan. Aga evet o iyiydi. Onlar bayağı falan güzeldi. Onlar mesela Güzel bayağı mesaj. hoşuma gitti. Abi onun dışında bence oralar filmi düşürdü ya. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü plota hizmet etmedi ki orası. Neye hizmet etti? Hiçbir Tamam, şey. tutsak tutuyor birilerini vesaire falan. Tam işte Lex Luthor çok zeki, Aynen. çok güçlü falan. Lex'in birçok ülkeden hesap vermeden davranabileceği, insanlar istediği gibi davranabileceği bir yeri, buna hizmet ediyor bir tek bence. Abi yani Lex Luthor'a da gireyim o zaman birazcık. Ya Lex Luthor konusunda da Lex Luthor'un ben tarzını falan her şeyi çok beğendim. Bu Elon Musk parodisi işinde ben varım, okeyim. Hı hı. Ama bir yerden sonra adam böyle şey gibiydi yani. Van Baunal gibi falan takıldı filmde. Ona bir tokat, başkana atar, ona atar. Hani öyle bir karakter ki böyle. Hani sanki Superman Lex Luthor, öbürü süper atladım. Böyle ikisinin şeyleri değişik gibiydi. Belli bir yerde film dengeliyor bunu. Dengelemek de zorunda yani. İzlerken tamam diyorsun, Lex Luthor madem bu kadar kuvvetli, okey varız, iyi diyorsun. Ama filmin sonuna geldiğinde böyle uçan dairesinde kaçmaya çalışan bir lavuk oluyor. O dengeyi de tam oturtabildiğini düşünmüyorum filmin. Bu birazcık senaryodan da ziyade çizgi roman vari olma çabasıyla da ilgili. Yani Lex Luthor'un işlenildiği tarz tam bir çizgi roman yani. Tam böyle işte o yanındaki kadının telefon çekerek olayı çözmesi, Lex Luthor'un bunu fark etmemesi, işte gazetecilerin şeyleri, böyle hareketleri, o sigara içen The Wire reis falan, böyle her şey çok çizgi roman yani, anladın mı?
bunun etkisi o olduğunu şeyler düşünüyorum. saçmaydı. Mesela en son hani kaçarken bunlar bazıları artık gidelim bize yaklaşıyor yarık falan filan tarzı muhabbete giriyor. Kimse hiç umursamıyor, devam ediyor. Orada öyle bir şey olsun. Normalde hepsi kaçar bir şekilde. Yani bir isyan çıkar orada. Evet abi işte onun devamını da izlemeyiz. Ya büyük ihtimal Peacemaker'ın 2. sezonunda bir şeyler izleyecektir yani Abi herhalde. bunu niye diyoruz işte ya. Bak ben şu olaya çok sinirliyim işte ya. Ben de çok sinirliyim. Bak, Marvel da yapıyor bu aynısını. hataya düştü abi. Olmaz abi, yapmayın ya. Aga bak Evden bir de kuruyor, şöyle bir filmleri şey. bozdular biraz. Evet abi filmler izlenmiyor abi. Ya da şöyle yapın. Film stand alone olsun abi, tamam mı? Hı hı. Superman filmi bitti, anladın mı? Bitti. Nereye bağlanacak? Peacemaker'a, tamam mı? Abi 2 dakika son çekim. Zaten after credits diye bir şey vardı. Ya da after credits yapma abi. Tamam mı? Film kapansın, Superman yazsın. 2 dakikalık sahne koy. Bu paralel evrende olan Peacemaker bir cihaza girer gibi göster. 2 dakika daha bir sahne koy. Bir Supergirl'ü uçarken görelim. Aa, Supergirl mü geliyormuş diyelim mesela. Ama hani amacına hizmet etsin. Abi mesela biz Winter Soldier dizisi izledik. Falcon and the Winter Soldier. Sonra üstüne Kaptan Amerika çıktı mesela. Örnek verecek olursak bu dizilerin etkisizliğiyle ilgili. Abi teröristler dünyayı sardı. 4. Kaptan Amerika'da mesela Kaptan Amerika hiç etkilemedi o durum. Burada da aynısı olacak. Yani bu film aslında düşündüğümüzde evet eğlenceli, bizi eğlendirdi, renkli falan. Superman çok iyi, aynı gerçek gibi falan filan ama düşündüğümüz zaman filmin hiçbir ağırlığı yok. Orada kaldı abi. Yani izlediğimizde Evet. kaldık, tamam abi. Bu da işte çok şey yapıyor. Bak bir şey daha ekleyeyim. Fantastik Dörtlü bile bundan çok daha iyi yapıyordu o empati şeyini. En azından Fantastik Dörtlü bittiği zaman şunu diyorsun. Gene aynı setup mevzusunla ilgili olduğu için söylüyorum. Film bitti abi, şey dedim ben. Abi şimdi bu dörtlü Doomsday'de ne yapacak ya? Bunlar etkilendi çünkü biri ölümden döndü. Franklin bir şey yaptı. The Thing işte sevdiği kadını bırakmış oldu. Johnny birazcık ekibe dahil oldu. Reed mal olduğunu fark etti. O an salak gibi gözüktü falan, anladın mı? Hani bir şeyler oldu yani. Burada tek etkilenen karakter bir tane gazeteci var. Bir tane de meme yapmış ona, Sex of CEO diye. O neydi o adamın adı? Bir tek o çok böyle karakter gelişimi yaşıyor. Neydi adamın adı ya? Hemen bulacağım size. Hani Ben ararken söyle. Diziler konusunda eskiden de vardı hani Marvel dizileri falan filan ama hiçbir filmi etkilemezdi. Mesela Agents of S.H.I.E.L.D'ı izlemek isteyen hatta birkaç sezonu şu filmden önce, birkaç sezonu şu filmden sonra Cart gibi izleyebilirdi. Ama izlemese de hiç fark etmezdi. Şu an öyle değil yani. Kalkıp da WandaVision'ı izlemeden, Loki'yi izlemeden kalkıp bir Marvel filmi izlemekle hiç uğraşma. 2 saat vakit kaybetme. Abi bak. Ya ama orada aga güzel o bir iki şey dediğin dedin. dizi, Pardon iki abi, dizi de iyi ama mesela. Hani o iyi, çok tamam, önemli. evet. Ve Yani orada bazı bitti insanlar abi onlar. dizi izlemek istemiyor olabilir. Sinemaya gittiğinde ben bu filmle ilgili bir şeyleri tamam eskiden Marvel filmi izliyordum. Direkt bana geçsin her şey istiyor olabilir. Dizi izlemek istemiyor olabilir yani. Abi bence dizilerde şöyle bir vizyon izlemeleri lazım. Bak orada çok güzel bir şey dedin ya, Agents of S.H.I.E.L.D'ı izlemeyince bir şey kaybetmiyorsun diye. Evet. Bu dizileri izlemeyince bir şey kaybetmemen lazım. Ama Evet. izlersen de olayı derinleştirmesi lazım. Evet. Bak bu çok Buna önemli katılıyorum. bir ayrım abi. Buna katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum bu dediğinize. Ya bu şey gibi bir şey Ya. olacak. Her videoda diyorum. Belki yine diyeceğim. Better Call Saul'u izlediğinde, atıyorum Breaking Bad'i hiç izlemedin abi. O diziyi izlediğinde olaylar yine aşırı bağlantılı. Herkesin motivasyonu yerinde. Ve bir bütünlüğü var abi. Evet. Ya da direkt sadece işte Breaking Bad'i izlediğinde Better Call Saul'u izlemesen de olur. Ama izlersen çok farklı noktalardan zenginleşiyor hikaye. Ama Ya ikisi de şöyle- birbirinden ayrı bir Doğru. yerde duruyor yani. Şöyle Breaking Bad'i de yükseltiyor abi Better Call Saul. Bak aynen Ulan, yükseltmeli Hı hı. işte. Eksiltmemeli izlemediğimde. Yani Bak, sen bir şey bunu diyor musun? banda bir- Ya ben işte Better Call Saul izlemedim abi. Breaking Bad'i şurasını anlamadım. Böyle bir şey var mı yani? Yok. Ya da tam tersi böyle Ama bir şey yok. bak bunu Reis'e %100 katılıyorum. Bütün dizilerde %100 katılıyorum. Ama bence yanlış 2 örnek verdi. WandaVision'da Loki'de yükselten dizi. Zaten tek iki yani 3 diziden Oğlum ikisi verdiği o. örneğin bir önemi yok. Ama O şöyle- zaman Kaptan Amerika Falcon. O Güzel bir düşün, o dizi. sıçtı attı. O sıçtı attı o. Bir de o ikisi istisna abi. O ikisi zaten ilk çıkan dizilerleri Aynen. de. Onlara ekstra Aynen, bir Ciddi özellik. diziler onlar diye onlardan bahsettim yani burada. Aga bir de şey çok önemli bakar bu konular. İyi yazar, iyi yönetmenle çalışmalar lazım. James Gunn'ın Evet. ilerleyen filmlerde de bunu yapması lazım. Bak mesela Matt Shakman WandaVision'ı yönetme, Fantastic Dörtlü yönetti. İkisi de belli bir seviyenin üstünde. Hem görsel olarak hem şey olarak. Mesela James Gunn kendi yönettiği filmleri düşünelim. Abi belli bir şeyin üstünde mesela. Bu çok önemli bir şey yani. No name adam getiriyorlar. Var ya işte Brave New World'da da var. Çok iyi bir yönetmen olduğunu düşünmüyorum. Diğer filmlerde de var mesela. Abi bunlar unexpected çıkış yapabilecek insanlar olabilir. Tamam, saygı duyuyorum ama olmuyor da bazen. Mesela Aaron Moorhead'le işte onun arkadaşı Hı hı. Loki yöneten 2. sezonu. Abi bak onların ben daha önce neredeyse bütçesiz çekti. Çok düşük bütçeler çektiği filmleri izledim. Abi bir fikir var orada.
Mesela o adamları getirmelerini anlayabiliyorum. Artık bu ekipsel olarak yapılacak bir şey. Ya James Gunn da çıkıp Peter Safran ve James Gunn deyip abi biz de kendi vizyonumuz var, kendi dediğimizi yapacağız diye bam 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 giderlerse bu seviyeyi anca bu seviyede kalır işte. Evet. Belli insanlara gidip belli tasarımlar yaptırmaları lazım. Yani Marvel'in dönüp dönüp Rusolara kalma işi de bu yani. Çünkü Rusolar kendinden bir şey katıyor. Bunu James Gunn'ın tek yazdığı benim çok böyle hissettim. Yani çok tek yazmış yani. Anladın mı? Birinden hiç fikir almamış gibi hissettim. Bu da beni üzdü yani. Çünkü bir konsept var ama etkisi yok. Artık bizim izlediğimiz yani ben 20 yaşın üstünde insanlar 30 yaşa gelecek insanlar olarak izlediğimiz süper kahraman içinde sadece 13 yaş kategorisine hitap edilmesi sıktı yani. 13 yaşında değiliz artık. Bize yönelik de bir şeyler yapın yani. Ekstra benim unuttuğum bir şey varsa söyleyin, konuşalım bu arada. Ben düşünüyorum bir yandan konuşurken. Kostümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben okey. Onlar Ben okeydi. okey, Bence de beğendim yani. okeydi ya. Ben logoyu beğenmedim ya. Evet, Seyahat şu an çizgi var. logo zaten. Ha, bu da tam şey logosu ya, böyle her şeyi retrolaştırma adına, böyle daha basitlik yapma adına, böyle daha az köşeli vesaire falan böyle. Aga Abi logo bir budur çizimler ya. ya. Logo budur ya. Bak Aynen öyle budur. logo. S'nin köşesini görelim yani. Evet. Ben Man of Steel'deki logoyu da çok beğeniyordum. O çok iyiydi ya. O da O mesela iyi. karakteristik Abi benim bayağı. stili seviyorum. Abi valla Abi bak 80'ler ben neyse Man falan. ben Man of Steel'i çok seven bir insan değilim. Abi Bence hayır Man of bak, Steel ben de çok beğenmedim filmi. Bence de Yani. çok kötü tarafları da var. Ya çok kötü değil Var. de çok cheesy, böyle Evet. çok sığ tarafları da var. işte onu da o mahvediyordu. Ama Yani filmin ruhu var abi. Bak gerçekten Hı hı. bir anlatmak istediği bir şey var. Ben bunu alamadım bak işte. şöyle söyleyeyim. Man of Klişeleri çok. Steel'le bu Superman filmi birleşse, tamam mı? Convert etsek. Azıcık da böyle süreden 10 dakikada süreden eklesek. 2'de dokunuş yapsak 9 alır IMDb, anladın mı? Peki 10 dakika Oluyor. ne eklersin, bana onu söyle önce. Ya 10 dakika eklerim. Ama bak önce mesela bak bu filme ne eklerdim? Bak Bir 10 kere. dakika cep ekran. Cep Bak, evren. Bir kere 10 dakika cep evren kesin eklerim. 10 dakika eklemesem Bitti bile 10 5 dakika dakika senin eklerim. ekleyeceğin. Hayır. Ben 10 dakika eklemez ama bunu yarım saat eklerdim. 5 dakika şey eklerdim. Justice Gang eklerdim, tamam mı? Böyle Justice Gang bir fight atardı. Böyle flashback Superman'le konuşurken ya da onlar üçlü bir kanepede konuşuyor ya, insanlar böyle. Orada bir kanepede böyle bir flashback atardım 3 dakika. Justice Gang geliyor işte falan bir şeyler. Abi bir 5 dakika Lois Lane ile Superman'in gizli ilişkisini böyle birazcık daha şey Abi yapardım. onu çok gördük ki. Her yerde Abi yiyişiyorlar güzel oğlum. görmüyorsun ha. Her, Oha. abi, Ben öyle şey mi? yapardım orada -5 dakika atardım. Bu filmde Eksi Louis Lane beş yok. Ay oha. Kapatmış oraya. Louis Lane'de blur giriyor değil mi? Metamorpho eklerdim. Ben şey eklerdim kesinlikle. Lex Luthor'un motivasyonuna dair. Hani ben dünyanın en güçlü adamıydım. Bu adam geldi bir anda başka bir Allah vergisi güçleriyle dünyanın en güçlü adamı Abi oldu. bak çok iyi bir şey hatırlat. Abi Lex Luthor'un motivasyonu da yok ya. Yok, Abi yok, adam yok. çıkıyor şey diyor ya. Bu süper insan, bunu öldürek diyor. Böyle motivasyon mu olur ya? Bu Amerikalı değil. Tam Amerikalı şey aynen. Ya bu adam süper, bunları kesek falan. Tamam, faşist bir ideoloji yansıtmaya çalışıyor da yani böyle izlerken şey oluyorsun yani tamam da baba yani bu kadar da olamaz yani. Evet. Mesela şey olur. 5 dakika şey koyabilirlerdi mesela. Lex Luthor tam yükselme evresinde. Superman'in de o yükselme evresi olsun. Mesela o çakışsın. Lex Luthor onun sosyal şeyini kıskansın falan. Böyle bir şey, böyle bir plot kurulabilirdi. Zaten Lex Luthor o sosyal medya kısmını koymuşsun. Biraz da onu neden koyduğunu da eklesen böyle hani sosyal medyanın neden ona bu kadar troll koyuyorsun, bot atıyorsun Superman'e karşı olan. Yapsan çok iyi olurdu. Orada şöyle bir şey vardı. Hatta ona değinecektim abi. Ailesini yollama sebebi de farklı ya burada. evet onu değiştirmişler. Mesela onu niye değiştirmiş? Ve Lex Luthor onu kullanıyor aslında, o maymunlar falan filan. Biraz onun için kullanıyor. Biraz ona giriyor ama dediğin gibi altı onda da olmuyor mesela. Evet. Mesela onu niye Ya abi değiştirdiler? Niye değiştirmiş hiçbir fikrim yok. James Gunn böyle şeyleri yapıyor. Ego'yu da Star-Lord'un babası yapmış bir insandı. Yani sonuç olarak Ego ile Star-Lord'un çok da olağanüstü bir ilişkisi yoktu çizgi roman. Tamam Babasını ama da orada hatırlamıyorum şu bir an. şey de oluşturuyor işte. Heh bak orada oluşturuyordu. Kimi insan onu da çok eleştirmişti. Ego'yu ne yaptınız tek filmde falan filan demişti. Burada da aynı mevzu var. Yani ama şimdi bu Lex Luthor ne olacak yani? Şimdi bu Lex Luthor şu an bence motivasyonu daha iyi Lex Luthor'un. Mesela şu an Superman ağzına sıçtı onun yani. Evet. Daha büyük bir motivasyonla gelmesi lazım. Ama işte karakteri ilk başta gördüğümüzde motivasyonsuz olduğu için ikinci gördüğümüzde ben şahsen o kadar ciddiye alamayacağım yani. Evet. Anladın mı? Kafamda çünkü böyle bakıp ekrana Superman o süper insan, hadi onu böyle diyen bir adam gelecek aklıma yani, anladın mı? Zihnimde böyle canlanıyor ya, düşündüğümde. He's not a man Bu da- falan. He's not a man, he's a superman. Daha iyi oldu. Puanınız ne? Sanırım Kaç veriyorsunuz? puanım ne? Puanım 6 maalesef. 6.5 ile 6 arası gittim geldim. Şu anda düşündüm. 6.5 da verebilirim, 6 da veririm. Ya o aradayım yani.
6-6,5 o civar. Ben de 6'ya daha yakınım abi. Ben de altının altından 6'ya yakın. 5.8 ile 6 verdim. 5.9. Ya 6 ya. Bu film 6. Hani IMDb'si de şöyle 5.5, 65 meta. O civar iyi olurdu. Ama şu an mesela bakıyorum 7.5 IMDb. Çok Bilmiyorum. yani. İnsanlar biraz galiba Superman özlemiş. Bana da öyle geliyor. Yani birazcık çizgi roman havayı özlemişler. Aynen Abi öyle. ama şöyle bir şey var bu konuda. Tamam, Deadpool Wolverine'e gireyim 2 dakikada. Mesela o da çizgi roman ötesi bir film. Yani çok çizgi Evet. roman ötesi. Senaryo, plot, her şey. Ama bence o buna göre çok çok iyi bir çizgi roman film. Anladın mı? Evet, Ama kesinlikle. Kesinlikle. Abi oradaki onun mesela- karakter de direkt öyle çünkü. Direkt ona zaten uygun yani. Ama mesela eleştirmenlerde o mesela çok şeydi. Yok işte çok çizgi roman gibi olmuş. Çok dağınık film bilmem ne. Bundan kat kat toparlı film. Hem TVA'yı mutantla bağlıyor. Hem onu oradan bağlıyor. Hem onu oradan bağlıyor. Ve tamam çok mu yapıyor? Hayır. Ama bütün bir şey çıkartıyor bize. Mesela Deadpool Wolverine hiçbir şey izlemeden oturdun abi. İzledin, güldün, eğlendin. Hayvan gibi de gülersin, ben garanti veriyorum. Bitirdin filmi. Kendi evreninin olan diğer ana main eventine setup'ını yapıyor. Hem de kendi içinde oluyor, bitiyor mesela. Bir de başka filmlerde olan Alp'in bu Better Call Saul örneğinde verilebilecek iyi bir dizide olan TVA kavramını da alıyor, kullanıyor yani. Bu mesela daha bana şey geliyor. Logan çok ciddi gördüğümüz gibi. Öbürü de ciddi. En azından Lex Luthor gibi çığırmıyorlar ekrana falan yani, bilmiyorum. Bir de konuşmayı unuttuk. Abi şu L1, L2 gibi PlayStation gibi Ultraman yönetme mevzusu. Ona ne Abi diyorsun? evet ya. Abi cep evren yapıyorsun. Yani bunun şeyi bu mu yani? Paralelliği. Sağ kroşe, sol kroşe. Bir de Ben filmi Türkçe'de izledim. Restir. orası berbat. Türkçe inanılmaz berbat hani çevirisi. Heyecanlı bağırıyor Lex Luthor. Sağ ol bilmem ne. A1. Bir de herkes itiyor ya, böyle bağırıyor falan. Aynen. Öbürünün omzunu şey yapıyor. Hadi B2'ye bas, B2. Oğlum bari kendi bas, amına koyayım, bari kendin bas Aynen. ya. Herkese farklı tuşlar atamış. Çok şey Sanki komik Bear geliyor. izliyoruz anasını satayım. Yes, Bilgisayara yes. yap kendi Yes başına. efendim. Ya abi ne diyeyim ya, bilmiyorum, çok karışıktı. Evet arkadaşlar, değinmediğimiz bir şey kalmadı herhalde. Evrene değindik, kıyafetlere değindik. Birazcık karışık konuştuk. Sonuç olarak script video değil bunlar. İçimizden gelenleri konuşuyoruz. Kapanış olarak gene de umutluyum ben. Evrenle ilgili bir umudum var şahsen. Eğlenceli şeyler izletebilir. Evet abi, ama eğlenceli şeyler izleyecek işte. Yani Aynen. çok bir derinlik Evet. arayamayacağım yani, ne yazık ki. O konuda bir beklentim yok. Ya süper kahraman işlerin dediğim gibi script mevzusu problem olmaya devam edecek gibi duruyor benim için ve sizin için. Umarım en kötü Superman Fantastik Dörtlü seviyesinde işler izlemeye devam ederiz. Bu İyi, hem umarım. gişe rekabeti de olumlu yansır bu duruma yani. Ağzınıza sağlık beyler. Teşekkür ediyorum. Senin de abi. Senin de. Biz kaçtık arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Buradan reaksiyonlarımıza ve diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Antibiyotikle kalın.